Herkese merhabalar. Satır arasında biraz daha yavaş yavaş güncel hayatımızda gençlerimizin, hepimizin e, okuduğu kitaplar üzerinden bunların satırlarının arasındaki gerçeklerle yüzleşme zamanının geldiğini düşünüyoruz. Zira elbette ki bir edebiyat unsuru olan roman, hikaye, düşünce, fıkralar vesaire bütün bunlar bizlere bir şey anlatıyorlar. Ama anlattıkları şeyler bazen bilinçli, bazen de bilinçsiz olmak üzere kabındaki şeyi sızdırıyor. Bizler o bilgileri okurken aslında bilincimizin bir tarafında, satırların arasında ister istemez orada söylenen değerlerin içeriklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Ve o yolculuklar genel itibariyle bizim düşünce dünyamızı etkiliyor. Sonra ilerleyen yıllarda biz de o düşünceleri sanki kendimize aitmişçesine söylemeye başlıyoruz. O yüzden satır arasında gerçek bir satır arası dönemine geçmeye gayret edeceğiz. Sizlerle beraber inşallah her hafta gençlerimizin okumaktan zevk aldığı ya da oldukça iyi sattığı söylenen ki elimdeki şimdi ele alacağım kitap 672 bin adet satmış olan bir romandan başlıyoruz. Bu güncel romanlarımızı elimize alacağız. Biz anlamaya ve anlayıp neyi anladığımızı, hakikaten bilincimizin arka dünyasında neyi anladığımızı okurken bize ne kattığını kavramaya çalışacağız. Zülfü Livaneli ile başlıyoruz. Huzursuzluk adlı kitabı ödüllü bir yazar olarak her zaman gündeme gelmiş olan Zülfü Livaneli'nin bu 2017 Ocak birinci baskısı yapmış. Şu anda da 336. baskısında 672 bin insana ulaşmış bir kitaptır. Zülfü Livaneli bu kitabında Hüseyin diye bir Hüseyin diye bir çocuğun İbrahim denilen bir gazeteci tarafından takibini anlatıyor. İşin özü şöyle. Mardinli Hüseyin'le IŞİD zulmünü misliyle yaşamış ezidi kızı Melek Naz'ın ve Kelam'ın çocuklarının hikayesi Livaneli okuru Sevda ile acının iç içe geçtiği bir Orta Doğu gerçeğiyle buluşturuyor demiş. Gerçekten Orta Doğu'nun gerçeği mi anlatıldı, o önemli. Bir de şuradaki kelime bile bir anda kafamızı karıştırmaya başlıyor. Melek Naz'ın ve Kelam'ın çocuklarının hikayesi. Yani Zülfü Livaneli bu romanında aslında İslam ilminde kelam olarak beyan edilen, dinler tarihinde de din özellikleri ve bu din algoritmasını ifade eden unsurlar var. Şöyle yapacağız. Bizler hafta içerisinde yaptığımız çalışmayla sizlere aslında bu hikayenin içerisindeki ince detayları beyan etmeye çalışacağız. Kitap öncelikle Hüseyin adlı bir gencin önce nişanlanmasını, sonra bu nişanlılık evresinin ardından yardım amaçlı olarak Suriyeli mültecileri yardım etmek için bir yere gitme sürecini, bu mülteci kampında tanıştığı ezidi bir kız olan Melek Naz'la olan ilişkisini, bunu Mardin'e getirmesini, Mardin'deki insanların o ezidi olduğu için, bizim güncel tabirimizde yezidi olduğu için bir kafir olarak adlandırılma sürecini, bununla beraber onun kör çocuğunu, yani evlenme sürecini ve sonra da insanlardan en son IŞİD tarafından Hüseyin'in öldürülme sürecini okuyor olacağız. Ama bizim için önemli olan yine en nihayetinde işin tevhid anlayışı olacak. Zülfü Livaneli'nin satırları arasında geziyoruz ve şöyle diyor. Mezopotamya toprağında başına bu işler gelmiş, vurulmuş, yaralanmıştı. Amerika'da ne işi vardı? Buralarda vurulup oralarda ölmek nasıl bir yazgıydı böyle diyor. Amerika'da öldürülecek olan Hüseyin'in hikayesinde Mezopotamya toprağında herkesin başına her an bir şeyler geldiğini, vurulabileceğini, yaralanabileceğini, ne kadar da zor ve kötü bir coğrafya olduğunu anlatırken daha kitabın başından itibaren Mezopotamya coğrafyasının artık insanların dünyada ilgisini çekmekten daha ziyadesiyle insanların çok büyük acılar çektiği bir mecranın tamamına yayılmış unsuru beyan ediliyor. Amerika'da kaldırıldığı hastanenin acil servisinde can verirken ağzından zar zor dökülen son cümle ise ben bir insandım olmuş Hüseyin'in. Hüseyin ismi kullanılması enteresan, İbrahim isminin kullanılması enteresan.
tek dinlerin, tek tanrılı inanç sisteminin başında olan Hz. İbrahim Efendimizin getirmiş olduğu dinin aksine birazdan gazeteci İbrahim'in ateist olma süreciyle de karşılaşıyor oluyoruz. Ağır yaralanan 32 yaşındaki Mardin doğumlu Türk hastaneye kaldırılmış ama kurtarılamamıştı. Şehrin belediye başkanı olayı kınayan bir mesaj yayınlamıştı. İslamofobya falan diyordu adam. İslamofobya dediğiniz şey bize ait olan bir unsur değil. Evet, bu Amerika'da beyan edilmiş ve hikayenin sonunda gelecek ama hikayenin daha başında bunu ifade edilmesi, sakın bir yere gitme ey okuyucu. Şimdi sana Amerika'daki İslamofobyanın getirdiği süreci anlatmaya çalışacağım diyecek olsa da kitabın sonunda başındaki bu iddianın birebir aynısıyla karşılaşamıyoruz. Ve Mardin sokaklarına gitmeyi tercih etmiş, Hüseyin'in öldürülme hikayesinin peşine düşen gazeteci İbrahim bu süreç içerisinde onun arkadaş çevresini anlatırken şöyle diyor. Peygamberin yüzünü bir saniye görsem ve o anda ölsem diye şaşırtırdı bizi. Hüseyin'den bahsediyor. Zaten kafası hep ölüm düşünceleriyle doluydu. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamla buluşabilmeye olan talebin kendi kurgu dünyasında Zülfü Livaneli tarafından ölüm algısıyla özdeşleştirilme çabası var. Yani sanki ve tamamen her şeyle ölüp gitmiş bir peygamberin peşinde hayal dünyasıyla koşan bir insandan bahsediyor. Bilinç dünyasının arkasında bizim gençlerimize verdiği cümlelerle. Biz ise bu sözlere gülerdik diyor Hüseyin'in arkadaşları. Çöllerden gelen rüzgarın ağzımıza doldurduğu kumlar dişlerimizin arasında gıcır gıcır ederken diye devam eden bütün bu cümlelerin arasında çöl hayatının zorlu şartları ve onun aslında insan hayatını mahveden sürecini beyan eder. Artık çöl bu kitabı okuyan bir çocuk için çok da içini çeken, çok da maneviyat kokan unsurlardan sıyrılarak zorluğun, zulmün ve acının tarlası haline getiriliyor. Enteresan bir cümleyle devam ediyor. Kabe'ye yürüyen putperest Ebrehe ordusunu gagalarında taşıdıkları taşları atarak mahveden ebabil kuşlarının soyundandır. Ne biliyorsunuz öyle olmadığını der ve bir soru işaretini beyan eder. Evet der İbrahim, gazeteci İbrahim bu kitapta okunduğu üzere. Mistisizm kokan hareketler bunlar tabiri caizse. Sizler böyle olduğunu zannediyorsunuz ama böyle olmayabilir. Hüseyin her şeyin içine ettim. Böyle yapacaksan git evine otur oğlum, zevkimizi kaçırma cümlesi kullanılır. Hüseyin işte peygamberi görme arzusunu taşıyan, bir gün öleceğiz ve hayatta ölüm var diyen bir çocuktur. İnsanları yardım etmeye niyaz etmiş bir adam, sanki bir dindar unsur, dindar bir çocuk gibi anlatılır ve o dindar çocuğun da doğal olarak yaşadığı Mardin gibi çok kültürlü bir yapının dahi zevkini kaçıracak bir özelliği vardır. Gazeteci İbrahim şöyle diyor. Galiba Mardin'e geldiğim andan itibaren öteki ben, önceki ben uç veriyor. Öteki ben dediği unsur geçmiş zamanlı tarihlerde inanmış olduğu değerlerle alakalı. Önceki ben bu değerlerin uç verme süreciyle olarak anlatılıyor ve sanki Mardin'de yaşadığı bu süreç çok da kötü bir algı olarak ifade ediliyor. Çünkü Mardin'i anlatırken Livaneli gazeteci İbrahim'in dilinden şöyle diyor. Otelde içki yok, lokantalarda da. Oysa mahlepli Süryani şaraplarıyla ünlü bir yerdi buralar. Dizlerini bir sağa bir sola çevirerek yere doğru yavaş yavaş müziğin ritmine uyarak çöküp sonra aynı şekilde yukarı kalkarken hüner sahiplerinin göğe dönmüş alınlarının üstündeki dolu rakı bardağından bir damla bile dökmemekle övündükleri reyhani danslarının memleketiydi. Mardin'i anlatırken gazeteci İbrahim, Mardin'de yükselen İslam nidasını, Artuklu Bey'ini filan değil, sadece çok kültürlülüğün esasını içki içilebilirlikle bağdaştırıyor. Yani Livaneli gibi öncü ve çağdaş olduğu söylenen bir ismin bu denli kültürel noktayı içki içmekle özdeşleştirmesi bize çok da yabancı değil. Çünkü şöyle devam ediyor cümle. Çocukluğumun Mardin'inde İslam da başka bir şeydi diyor ve şimdi söylediğimiz söz
böylelikle biraz daha öğretilmiş oluyor. İslam demek, yeri gelince keyif etmek de demek deniyor. O kadar hoş ve değişik bir kokuydu ki bu. Evde yenilen yemeklerden alıp başka bir dünyaya sokardı o çocuğu. Evlerde de rakı içilirdi. Mahlepte Süryani şarabı yudumlanırdı ama lokantalardan yayılan yoğun rakı kebap karışımı koku bambaşkaydı. Şimdi yürüdüğüm sokaklar daha karanlık sanki. Çünkü tabiri caizse içki aydınlatırdı. Daha neşesiz, daha ıssız. Bir yandan IŞİD ki hiçbir zaman Mardin'de olmadı. Bir yandan PKK ki hiçbir zaman Mardin'de olmadı. Bir yandan devlet güçleri onun anlatmaya çalıştığı şekliyle hiç olmadı. Derken çarpışmaların ortasında kalmış korku içinde bir kent. Yani IŞİD'i, PKK'yı ve devletin derin güçlerini Mardin'de rakı içen adamın elinden rakı şişesi de alınınca Mardin'in ışıkları kayboldu diyor. Bir şehrin ışığı bir insanın zihnidir. O zihinde IŞİD'in, PKK'nın ya da devletin varlığının ötesinde olan değerlerin varlığıyla o ışığın sonduğu anlatılır. Aslında Mardin'le anlatmak istenilen şey çok düşünceli sisteme sahip olan insan anlatılmaya çalışılmıştır. Çünkü güzel ülkemizin en çok kültür farklılığı ve din farklılığının bir arada yaşanabildiği şehrimiz Mardin'dir. Tehcirden sonra der Livaneli, Süryani Cercis Murat'ın olmuş, zaten birçok Ermeni mülkünü paylaşmış Mardinliler. Yani Mardinlileri burada bir anda da topyekün bir kefeye koyar Zülfü Livaneli ve onların o güzel kültürlerinin geçmişteki özelliklerine güzel dese de bunu da araya serpiştiriverir. Onlar batılı oğullarının tam tersine iliklerine kadar doğuluydular ve şimdi ilikleri bile kalmamış olmasına rağmen en azından kemikleri ve anılarıyla Mezopotamya'ya aittiler. Yani diyor Livaneli, artık oradan bir çıkışları yok, oraya tıkılıp kaldılar. Ama içkiydi, zevkti, muhabbetti, onun tabiriyle bir muhabbet tabii bu, bizim bildiğimiz anlamıyla değil. Şimdi iliklerine kadar ortadan kalktı. İşte yavaş yavaş bilinçaltı, bilincin kendisini alt üst eden cümlelerle karşılaşmaya başlıyoruz. Merhametten maraz doğar derler bilirsin, her şeyin fazlası fazla. Hüseyin de bu işte aşırı gitti diyor arkadaşlarından biri. Kendini o göçmen kamplarına atmasaydı bunların hiçbir başına gelmeyecekti ama duramadı. Suriye'den akın akın gelen göçmenlere çok üzülüyordu. Onlara yardım edeceğim diye tutturdu. Yani günümüzde de bir başka insanı yardım etme duygusunu kaybetmesi arzu edilen ülkenin geri kalan kısmını bu değerle kendinize anlatabilirsiniz diyor Livaneli. Merhametten maraz doğar. Halbuki merhamet hiçbir zaman marazı getirmemiştir. Maraz hırstan, kinden veya dünya menfaatine olan bir şeyden doğar. Sonra Hüseyin anlıyoruz ki o kampa gitmiş ki o Ezidi kıza aşık olacak birazdan. Bu da işin ironi tarafı. Aşkla insanın alt edemeyeceği bir duyguyu önüne koyarak dinlerin mantıksızlığını anlatmış olduğu serüvende. Hüseyin o kamplara gidince iyice tuhaflaştı deniyor. Sınır tanımayan doktorlar diye bir örgüt varmış. Fransa'dan falan doktorlar gelir, göçmenlere yardım edermiş. Hüseyin onlarla birlikte dolaşmaya başladı. Çadırlarda kalan hasta çocuklara, kadınlara, yaralılara bakıyordu. Kimle? Sınır tanımayan doktorlarla. Halbuki bizim Kızılay'ımız sarmamış mıydı bir arayını? Aynen öyle. Livaneli burada da Kızılay'ı yerine sınır tanımayan doktorları seçiyor. Evet, haklısın, çoğu IŞİD'den kaçtı ama hükümet güçlerinden de El Nusra'dan da kaçanlar var. Hepsinin durumu kötü ama en büyük zulmü Yezidiler görmüş. Şüphesiz Yezidilerin gördüğü çok ciddi sıkıntılar var. Üzücü, ağır sıkıntılar var IŞİD'den ama bunun sadece en büyüğünün Yezidiler olduğunu söylenmesi sanki Suriye'de yaşanan krizin din üzerinden bir kriz olduğunu anlatmak üzerine tasarlanmış. Her zaman yapıldığı gibi din krizin merkezine alınmış. Hep onlardan söz ediyor, tarih boyunca her türlü din tarafından dışlandıklarını
Ama son zamanlarda en çok zulmü IŞİD'den gördüklerini anlatırdı. IŞİD'e göre Yezidi kanı helalmiş. Birinci maddemiz odur ki tarih boyunca Yezidiler sadece Müslümanlarla bir arada yaşamakta hiçbir sıkıntı çekmediler. Evet, ta ki IŞİD gelene kadar. Ama IŞİD'e kim Müslüman dedi ki? Bu Meleklaz denilen kızı Yezidi kampında tanıyor Hüseyin. Onunla bir araya geliyor. O anda ne bulduğunu anlamamışlar ama gönül bu ferman dinlemez diye deniliyor. Hüseyin ile Meleklaz arasında bir ilişki başlıyor. İşin aslını bilen yok. Bazıları da Yezidiler de Müslümanla evlilik olmaz, yalandır diyor, bilemem deniliyor. Fıkıh unsurunun aslında insanlar tarafından bilinmediğini, kişisel ve şahsi duygularla geliştirildiğini anlatıyor bize Livaneli İbrahim'in dilinden. Bütün Müslümanlar der demez sanki yüzüne büyük bir acı yerleşti. Meleknaz'dan bahsederken söylüyor bu cümleyi. Halbuki Meleknaz da atalarından beri biliyor ki Müslümanlar her zaman Yezidilere yardımsever ve hoşgörülü oldular. Sonra beni sorular içine bırakıp gitti. Zaten ondan sonra da Hüseyin'i bir daha görmek kısmet olmadı diyor. Görmek mümkün değil çünkü Hüseyin'i alıyor Meleklaz'ı ve Mardin'e götürüyor. Enteresan bir cümleyle karşılaşıyoruz burada. Yezidilere onları öldürmeye yönelik hareket ettiği iddia edilen insanların bir söylemi olarak kardeşini öldürmek günah değil, yüzünü Kabe'ye dönmüş adamı öldürmek günah derken İslam tarihinde hiç olmayan bir değer şimdi çocuklarımıza öğretilmeye başlanıyor. Yani diyor, eğer Kabe'n bir değilse Müslümanlardan da aynı Haçlı seferlerinde olduğu gibi çeşitli zulümatın olma imkanı vardır. Ve şimdi kitabın en tuhaf alanlarından birine geldik. Çünkü şimdi okuyacağım paragraf pek çok gazeteci tarafından Livaneli ne güzel anlatmış. İşte Orta Doğu dediğim böyle bir şeydir diyerek ne yazık ki köşelerine taşıdığı bir paragraf burası. Birazcık sabretmenizi isteyeceğim sizden. Bir Yezidi şeyhinin yanına gidiyor İbrahim gazeteci olarak ve bu Yezidi önder diyelim, şeyh deyince konu biraz kalışıyor. Galiba burada bu kelimeyi kullanmak da biraz tatlı duruyor Livaneli'ye göre. Yezidilerin başındaki ulema adam, onların alimi olan adam da Orta Doğu'nun ne olduğunu bize anlatıyor. Bütün İslam coğrafyasını şöyle ibarelendiriyor. Harese nedir bilir misin oğlum diyor. Arapça eski bir kelimedir. Bildiğin hırs, haris, ihtiras, muhteris sözleri buradan türemiştir. Harese şudur evladım. Develere çöl gemileri derler bilirsin, bu mübarek hayvan 3 hafta yemek yemeden aç susuz çölde yürür de yürür, o kadar dayanıklıdır yani. Ama bunların çölde çok sevdikleri bir diken vardır. Gördükleri yerde o dikeni koparır, çiğnemeye başlarlar. Keskin diken devenin ağzında yaralar açar. O yaralardan kan akmaya başlar. Tuzlu kanın tadı dikeninkiyle karışınca bu devenin daha çok hoşuna gider. Böylece yedikçe kanar, kanadıkça yer. Bir türlü kendi kanına doyamaz ve engel olunmazsa kan kaybından ölür deve. Bütün Orta Doğu'nun adeti budur oğlum. Tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur. İşin enteresan tarafı odur ki develer eğer hakikaten böyle yapıyor olsalardı çöllerde çok fazla deveyi görmek mümkün olmazdı. Evet, harese diye bir bitki var. Evet, bu dikenli ve evet develer bunu çok seviyorlar. Ama develerin bunu sevmesinin sebebi vücutlarındaki tuz miktarı düştüğünde bunu yemeye olan mecburiyetleri. Yani vücutlarındaki tuz miktarı düşerse eğer yolculuğa devam edemeyecekleri için suyun varlığı da kafi gelmediği andan itibaren onu yiyerek tuz ihtiyacını gideriyorlar. Evet, damaklarının bazen, her zaman değil, yırtılıyor, kesiliyor. Özellikle genç develerde çok oluyor bu. Yemesini bilmedikleri için. Halbuki hayvan her çeşit yiyeceği, her şekilde yemeği tabii ki biliyor. Bu olduğunda ise bu tarz belki birkaç olay görülse bile bütün develere atfediliyor. Sanki develer ne yiyeceğini bilmez ve habersizcesine.
İşin bir enteresan tarafı, develere çöl gemileri olarak atfedilirken ve develerin kanı ile kendini beslediğini ifade ederken, kendi kanından beslenmenin aslında insanın dine olan mecburiyeti değil, dinle olan birlikteliğinin onu kana ve yasa götürdüğü anlatılıyor. Orta Doğu'da develerden bahsediyorsak, Amerika'ya gittiğimizde sincapların özelliklerinden oradaki insanlara değer biçebilir misiniz? Ya da kutup ayılarına yakın bölgeler Kanada'daki insanlara kutup ayılarına bakarak değerlendirebilir misiniz? Elbette ki hayır. Buradaki anlatılan hikayeyi de bir ezidi anlatıyor. Müslümanların kendi kanında zevkle boğulduklarını anlatıyor. Çünkü kanda boğan zevkli bir dindir anlayışı biliyor. Bir başka yerle karşılaşıyoruz. İşin en acı tarafı orasıydı. Allah'la ve şeytanla olan bağlarımı yıllar önce deri değiştiren bir yılan gibi kıvrana kıvrana zorlu bir süreçte atmıştım diyor İbrahim ve şöyle devam ediyor. Eğer 21. yüzyılın karmaşık bir metropolünden gelen ben İbrahim, dijital çağa erişmiş ateist bir gazeteci bunları hissediyorsa, kim bilir eski zamanın söylenceler, efsaneler, hayaller dünyasında yaşayan insanlar üzerindeki etkisi nasıldı diye düşünmek başımı döndürüyor. Dikkat, ismi İbrahim olarak seçiyor Livaneli ve diyor ki biz 21. yüzyıla geldik, hala sizler efsanelere, hayallere ve bunlarla mucizelerle süslenmiş dinlere mi inanıyorsunuz? Din dediğiniz Allah'ın varlığına iman etmiş Müslümanlarla şeytanın tağus diye ifade edilerek Yezidilerdeki karşılığını anlamaya gayret ediyorsunuz. Halbuki ikisi de değil mesele. İkisinde de hiçbir şey yok haşa. Dolayısıyla Livaneli'nin romanında ezidi bir kızı seçiyor olması, Hüseyin'i de erkek tarafında seçiyor olması, hem Ehl-i Beyt'e karşı bir hakaretvari düşünceyle Ehl-i Beyt'in de aslında dini çok umursamayıp kadın düşkünü olduğunu anlatmaya doğru bir yönelim ve anlayışı bize öğretiyor. Bir diğer taraftan da şeytanı dişileştirip Tanrı'yı erkekleştirerek ikisi arasındaki çatışmanın aslında aşkın bir gerekliliği olduğunu, madem ki sen de böylesin, Tanrı'ya gerek olmadığını çocuklarımıza öğretiyor. Kalbinde ona inanç olduktan sonra ne farkı var? Hepimiz onların kulları değil miyiz diyor. Zaman zaman Orta Doğu'daki bu halkların çok da mistisizme dalmadan bu konuyu atlatabilecekleri ifade ediliyor. Hüseyin Yezidi kızla tanışmadan evvel Safiye diye bir kıza aşık oluyor. Adı Safiye olarak adlandırılmış çünkü o saf, temiz, aldatılan, Hüseyin tarafından aldatılan bir kız olarak anlatıyor. Ve şöyle diyor. Acaba diyor ölümünde benim kargışlarımın da etkisi oldu mu diye düşünmeden edemiyorum. O kadar içten beddua ettim, kargışlar yolladım ki ona, Allah bana yaptıklarını sana misliyle çektirsin diye secdeye kapanıp öyle beddualar ettim ki sanki canımdan can koptu. Acaba ben mi öldürmüşüm onu? Bu da aklımdan çıkmıyor diyerek Müslümanların beddua kavramı ile birbirlerinden öc almak için Rablerini kullandığını ifade ediyor. Yani diyor Livaneli, din dediğiniz şey beddua etmenin yolculuğunda vicdanı rahatlatmak için bir yöntemdir. Acaba böyle aşklar diyerek sadece Orta Doğu'ya mı özgüydü? Bir çeşit harese miydi? Bu da insanın kendini helak ettiği buyurarak insanın Orta Doğu'da dinle bütünleşmiş aşk ile kendini helak ettiğini anlatıyor. Derken karşı karşıya geliyoruz. Angelina Jolie'nin bu mülteci kampını ziyaretinden bahsediyor. Angelina Jolie nemli parlak gözleriyle bakıyor bana, hepimiz büyüleniyoruz. Ona bir mendil uzatıyorum, köşesine siyah ve kırmızı iplikle melek tavus işlenmiş bir mendil. Yani Angelina Jolie'nin izah ettiği kapitalist dünyanın matematiğine karşılık o da şeytanın, tavusun adanmış bir şeyi uzatırken, mendili uzatırken kendi acınası halinden onu kurtarmak için belki kapitalizmin de kendine çeki düzen verirse ateizm yolculuğunun çok daha kolay olacağı ifade ediliyor. Devam ediyoruz. Öyle yerler var ki buralarda da
Angelina Jolie'nin bu yapmış olduğu seyahatin içerisinde ne kadar tuhaf olaylar ve ironiler yaşadığını anlıyoruz. IŞİD'le ve DAEŞ'in, özellikle şimdilerde DAEŞ, o tarihlerde IŞİD olan taraftaydı. Ezidilere burada yapmış olduğu bütün eziyetler öyle ince ayrıntılarına anlatılıyor ki ve bunların arasında sürekli İslam ve Müslüman kavramı o kadar beyan ediliyor ki en nihayetinde insan gerçekten İslam dininin sanki böyle olduğuna dair bir izlenim oluşmaya başlıyor. Özellikle Müslümanlara karşı şöyle bir ifade var. Gelenler önce erkeklerimizin bıyıklarını kesti diyor Ezidiler. Siz Ezidiler kafirsiniz, İslam'ın düşmanısınız diye bağırarak erkeklerimizin de, o Ezidi erkeklerin bıyıklarını kazıdılar diyor. Halbuki hakikat şunu görüyoruz ki Müslüman bir tavır değil bu. Burada ne yazık ki onların onlara yaptığı tecavüz ve işkencelerden bahsediliyor. Devam ediyoruz. Ayrıca diyor, bütün bunlar olurken, şu ana kadar anlattığımız bu tecavüzler vesaire, IŞİD'in yaptıkları olurken bu kadar dinin tanrısı ne yapıyordu? İşte artık kitabın ortalarına geldik, sonuna doğru yaklaşıyoruz. Açılıyor artık Livaneli'nin dili. Ne yapıyordu diye sordum kendime ve cevabı buldum. Tanrı o sırada dinleniyordu çünkü 7. gündü. 6 günde evreni yaratmıştı ve 7. gün dinlenmeye çekilmişti. Herhalde bu yüzden çığlıkları duymamıştı diyor. Zaten bu cümleyi bizler bugünlerde ateist ve deist olan kardeşlerimizin dilinden duymaktayız. Ya o din alemi geçinenler diyor Livaneli. Şimdi biz cevap vereceğiz ya, bize söylüyor belki de bu sözü dini anlatmaya gayret eden insanlar manasıyla. Din alanlar, din satanlar laf kalabalığından başka ne söylüyorlar? Onların bütün laflarını da bir Karadeniz türküsünün 2 dizesi açıklıyor. Türkü gibidir diyor yani din. Bu dünya yalan dünya, öteki de şüpheli. Ben böyle bir Karadeniz türküsünü hakikaten duymadım. Belki de bir başka dine mensup bir Karadenizli'nin dilinden söylenmiş olabilir. Ama öteki dünyanın şüpheli olmadığı gerçek, bu dünyanın yalanıysa senin ona nasıl baktığınla alakalı bir şey. Mesela sonrasında işte Hüseyin önce Mardin'de bıçaklanıyor, hastaneye kaldırılıyor, süreci anlatılır. Orada annesi evde Kur'an okumaya başlıyor. Ve tabi annesi üzgün, Hüseyin'in Yezidi ile bir kızla evlendiğini duyunca ve Safiye'den ayrılmasıyla. Çünkü Hüseyin burada Safiye'ye bir de ihanet ediyor. Hüseyin'in ihanet eden bir Müslüman olarak da anlatıldığını unutmamak lazım. Ama ihaneti karşısında sevdiği kadının, yeniden aşık olduğu kadına da yardım etme düşüncesiyle olduğu anlatılsa da sonunda çok gariptir. İbrahim bu Ezidi kıza aşık oluyor. Yani cinsel ilişki ve aşk duygusunda hani o çok meşhur eski Türk romanlarında da var olan o garip haller de burada bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Mesele şu ki evde yaşanan bir olay var. Mardin'de Hüseyin bıçaklanıyor ve onun arkasından annesinin okuttuğu dualar için gazeteci İbrahim şöyle diyor: şeytanı evden uzak tutmak için evde hatim indiriyordu. Kızı şeytan olarak söylediğini anlatıyor. Halbuki hiçbir zaman öyle değil. Bizler Ezidileri çok iyi tanıyoruz. Ama onların şeytanı olan tapınma meselesini henüz Livaneli tam olarak anlamış mı? Orası bir soru işareti. Kendini iyice namaza, niyaza, Kur'an okumaya verdi. Abim kızı getirmeyince kendisi geldi diyor. Şimdi burada enteresan bir söz var. Şimdi aynı anneden bahsederken bu sefer şu cümleyi kuruyor. Annem muskalar yazdırdı. Halbuki bir Müslüman annede bu olmaz. Nefesi kuvvetli ne kadar hoca varsa hatimler indirtti. Bununla da kalmayıp Süryani komşularımız yardımıyla kiliselere gidip Meryem Ana'ya mumlar dikti, dualar etti. Meryem anamız senin oğluna çok kötülük yaptılar. Benim halimiz ancak sen anlarsın. Kurban olayım, Divaneli'nin yazdığı kelime kurban olayım, kurtar benim yavrumu diye gece gündüz dua etti. Gerçekten böyle bir Mardinli anneyi tanımak isterdik. Niye diyecek olursanız evinde Kur'an okuyor, namaz kılıyor, hatim indiriyor. Geri dönüp kiliseye gidip Meryem anamız diyerek mum dikiyor.
Çocuğu için yardım istiyor. Bu kadar cahilane bir Müslüman yok Mardin'de. Keşke gitmiş olsaydı Livaneli. Keşke haberdar olsaydı gerçeklerden. Bunu biliyor olmak ne kadar yeterli olacak bilemiyoruz ama sonrasında Hüseyin işte bu kızı iyileştirmek için uğraşıyor, didiniyor derken en nihayetinde Amerika'ya gidiyor. Burada çeşitli devletimize karşı, bizim Suriyelilere karşı yaptığımız yardımlara karşı enteresan cümleler kullanıyor. Ben şuraya döneceğim. En sonunda Hüseyin Amerika'da öldürülüyor. Siz de şöyle bir şey bekliyorsunuz. Ha bak işte çocuğu Amerika'da öldürmüşler falan ama garip bir cümle kullanıyor. Latinlerden, Asyalılardan nefret eden faşist bir örgüt Amerikalı olmalarına rağmen Almanca bir isimleri var. Yani konu yine DAEŞ'e bağlanıyor. Almanla olan ilişkisine bahsediliyor. Ama son zamanlarda en çok nefret ettikleri Müslümanlar galiba Oliver adlı katil gencin abisi Irak'ta savaşırken öldürmüş. Bu yüzden Müslümanlara duyduğu nefret büyümüş. Yani yine garip bir yere geldik. Livaneli diyor ki Amerikalıların size olan düşmanlığına niye kızıyorsunuz ki? Onları siz Irak'ta öldürdüğünüz için onlar da size düşman diyor. Livaneli'nin uluslararası alanda almış olduğu gerçekten bu kadar çok edebiyat ödülü de böylelikle bir kez daha anlaşılmış oluyor. Yani cihatçı Müslümanlarla Haçlı Naziler ortak bir cinayet işledi diyor. Ha Müslümansın ha Haçlı bir Nazisin. Senin ne farkın vardır diyor Livaneli. Böyle bizim çocuklarımıza da şunu söylemek istiyor. Bütün dinler aynı manayı taşır. Kan için çalışır, kan için yaşar. Onların derdi petrol bile değildir. Keşke petrol olsaydı Angelina Jolie gibi en azından güzel, sevimli bir hayatın parçası olurduk demeye getiriyor. Konu oldukça derin, detaylı ama işin sonunda İbrahim önemli cümlelerden birini kuruyor. Uyumadan önce diyor, çünkü İbrahim gazeteci olay sonra geliyor, Melek Naz'ı İstanbul'da arıyor, İstanbul'da ona aşık oluyor. Aşk içinde aşklar yaşanıyor. Divaneli'nin enteresan anlayışı herhalde. Uyumadan önce aklıma Nazım'dan iki dize düşüyordu hep. Şarktan geliyorum, şarkın isyanını haykıraraktan geliyorum. Nereye geliyorsun? Batı'ya geliyorsun. Her ne kadar Nazım şarka tekrar geri dönüp Rusya'ya sığınmış olsa da şarktan geliyormuş. Şarkın bir isyanı varmış. Neymiş o isyan? Dinmiş, inançmış. Halbuki hakikat ne dinlerimiz ne inançlarımız bizi bu noktada bu zorluğa götürmedi. Ve kitabın son cümlesine gelelim. 7. güne gelindiğinde yapmakta olduğun işi bitirdin diyor. Tanrı için söylüyor bunu. Ve Cenab-ı Hakk'ın hakikati uğruna bir başka şekliyle söylüyor. Burada tabi şeytana karşı söylediğini ifade ediyor. Sen dinlene dur melek tavus dedim diyor. Belki de 7. gün hala sürüyor. Çünkü masumların acı çekenlerin çığlıkları ulaşmıyor sana ve artık her şey güzel değil diyerek o 7. günün aslında bütünü kapsadığını ve ateist olduğu söyleniyor. Efendim kitap burada bitiyor. İşin edebi tarafı bambaşka bir yere. Ama bu kitabı okuyan çocuklarımızın hali pür melali işte tam da orta yerde. Gerisi size kalmış. Kalın sağlıcakla.